Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30 santimlik bir tuval üzerine siyah tonlarında epoksi deniz dalgası yapıyoruz. Öncelikle tüm tuvalimi siyaha boyayarak başlıyorum. Kumsal kara görüntüsünü dokulu istediğim için akrilik kıvam arttırıcı ile siyah boyamı karıştırıyorum. Bu işlemi birden fazla kez yapacağım. Şimdilik gri gözüküyor fakat daha sonra üzerini çokça temizleyeceğiz ve boyayacağız. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar doku oluşturuyorum. Üzerine bir kat daha siyah boya geçtikten sonra epoksi çalışmamıza geçiyoruz. Ben için epoksi boyasını kullanacağım, siyah rengine. Yaklaşık 60 gram kadar epoksimle karıştırıyorum. Şimdi sulu alanları yapacağız. Çalışma çok katmanlı bir çalışma. Yaklaşık 4 defa epoksi dökümü yapacağız. Tüm boyayı yaydıktan sonra çubuğumla kara parçalarına gelmeyecek şekilde dağıtıyorum. Yan taraflarında da siyah epoksi geldiğinden emin oluyorum. Hava baloncukları için pürmüzü tutuyorum. Yalnız pürmüzü kullanırken bir noktaya çok uzun süre tutmamaya özen gösterin. Yoksa epoksiyi yakarsınız. Epoksiye biraz daha şekil verdikten sonra bu şekilde 24 saat kurumaya bırakacağım. 24 saat sonra epoksimiz kurudu. Deniz olan yerlere gold renkli sprey boya sıkacağım. Dalgaların altından bu şekilde gold renkler gözüksün istiyorum. Tabii siz istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Sprey boyamla kuruduktan sonra metalik altın renkli bir boyayla alkolü birazcık fırçama alıyorum. Daha sonra pigmente batırıyorum. Batırdığım pigmenti de gördüğünüz gibi sınırların etrafında altın renginde boyayacağım. Sprey boyadan ve pigmentten dolayı siyah yerler birazcık altın rengi oldu. Onlar için tekrar bir siyah boyama yapıyorum. Arkadaşlar buralar daha çok kirlenecek. O yüzden ben bu işlemi en son yapmanızı tavsiye ederim. Dalgaların yapımına geçmeden önce bir su terazisiyle tuvalim düz duruyor mu durmuyor mu onu ayarlıyorum. Aslında daha önce siyah epoksi boyasını dökmeden önce yapmam gerekiyordu bu işlemi fakat daha yeni hatırladım. Gördüğünüz gibi epoksi yanlardan aktıkça bu şekilde yanında damlalar oluşuyor. Bu damlaları kolayca çıkarabilmek için ben sıvı lateks kullanıyorum. Sıvı lateksi güzelce yayacağım. Ardından kuruduktan sonra dalga yapımına geçeceğiz. Biliyorsunuz ki deniz dalgası yapımlarında yoğun yapılı epoksi kullanıyoruz. Ben yaklaşık 150 gram kadar epoksi hazırladım. Yoğun yapılı epoksim birebir oranlıydı. 75 gram sertleştirici, 75 gram da epoksiden karıştırdım. 120 numaralı zımparayla özellikle yanlarına zımparalıyorum. Alkolle temizliyorum üzerlerini. Yaklaşık 20-30 gram kadar epoksiye ayırıyorum beyaz boyası için. Geriye kalan şeffaf epoksimizi dağıtıyorum elimle. Beyaz boyamızı altın renkli boyanın üzerine gelmeyecek şekilde üzerine doğru döküyorum. Daha sonra sıcak hava tabancamla bu boyayı ittirteceğim. Sıcak hava tabancamı hızlı ayarını kullanıyorum. Kıyı bölgesindeki beyazları biraz daha tazeliyorum. Daha kalın bir görüntü için. Daha sonra pürmüz yardımıyla hava baloncuklarını yok ediyorum. İstediğim gibi köpük ve hücre görüntüsü olmadığı için izopropil alkolü bir sprey şişeye koymuştum. Biraz elime alıp bu şekilde damlatıyorum. Gördüğünüz gibi
alkol boyaları ittiriyor ve bu şekilde hücre görüntüsü oluşturtuyor. Bu katımız şimdilik bitti. 24 saat kurumasını bekleyeceğiz. 24 saat geçti. Şimdi ikinci kat deniz dalgasına devam ediyoruz. Diğer günde yaptığımız gibi yaklaşık 100 gram kadar yoğun yapılı epoksi hazırladım. 20 gramını ayırıp beyaz boyayla karıştıracağım. Düz bir çizgi değil de daha dalgalı bir görüntü yapıyorum. Beyaz boyamı döktükten sonra sıcak hava tabancamı gene en hızlı ayarında kullanıyorum ve boyaları ittirtiyorum. Yine baloncuk görüntüsü için alkol damlatıyorum. Gördüğünüz altın pigmentler gene dağıldığı için tekrar siyah boya geçtim. Maalesef ki bu altın pigment olayı çok kalıcı olmadığı için başka bir şey düşündüm. Birazdan onu göreceksiniz. Altın çizgilerin üzerinden vernikle geçiyorum. İnce bir fırçayla daha sonra altın renkli folyolarımı bu verniğin üzerine yapıştırıyorum. Belli bir zaman geçtikten sonra da bir fırça yardımıyla bunları süpürüyorum. Süpürdük fakat her taraf battı. Bazı yerleri kazıyarak çıkarmak zorunda kaldım. Ben de ilk defa çalışıyordum. Bu şekilde olacağını bilmiyordum açıkçası. Güzelce temizledikten sonra kuma bakın gene altın ışıltılı oldu. Aslında hoşuma gitti. Fakat bazı yerlerde çok fazla altın görüntüsü oldu. Tekrar siyah boyayla geçiyorum. Artık son kat için 150 gram kadar epoksi hazırlıyorum. Gene yoğun yapılı epoksim birebir oranlı. Bütün tuvalin yüzeyini ve yanlarını kaplayacak şekilde epoksimizi dağıtıyorum. Baloncuklar için pürmüz tuttuktan sonra 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Evet, tuvalimiz hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ben açıkçası çok beğendim. Tarz olarak da renk olarak da. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tür videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer sorularınız varsa bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.